Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Adventure Time'ın ilk ana karakteri olan Finn hakkında konuşacağım. Finn'in hayatı, hakkındaki bazı teoriler, davranışları ve daha pek çok özelliği bu videoda sizleri bekliyor. Eğer siz de Finn'i merak ediyorsanız, hadi bu macerada bana katılın. Adventure Time'da Finn'in ne kadar önemli bir karakter olduğunu anlamak ve onu iyi tanımak için önce Finn'in geçmiş yaşamlarına bakmamız gerekiyor. Adventure Time evreninde reenkarnasyon var ve ölenler belirli aşamaların ardından dünyaya farklı varlıklar olarak geri geliyorlar. Varlıklar diyorum çünkü insan olmaları gerekmiyor. Bunları daha detaylı olarak Adventure Time yaşam döngüsü videosunda sizlere anlatmayı düşünüyorum. Onu ve çok daha fazlasını görmek için abone olmayı unutmayın. Finn'in geçmiş yaşamlarına baktığımızda Finn ilk kez bir katalizör kuyruklu yıldızı olarak doğuyor. Daha sonra katalizör kuyruklu yıldızı dünyaya çarpıp öldüğünde Finn dünyada bir kelebek olarak yaşıyor. Finn'in kelebek olarak yaşamış olması ona astral seyahat yaptığında kelebekleri çağırma gücü kazandırdı. Steel adlı bölümde Buz Kralı onu ve Jake'i dondurunca Finn astral seyahat yaptı ve kelebekleri getirip Buz Kralı ile onları düzeltmesi için savaştı. Kelebek öldükten sonra Finn pembe bir boyutlar arası varlık oldu. Daha sonra Evergreen'in yardımcısı Dinozor Gunter olarak doğdu. Dinozor Gunter nasıl öldü bilmiyorum. Aslında Buz Kralı'nın tacı onu ölümsüz yapıyordu. Tacın Dinozor Gunter'ı da ölümsüz yapması gerekiyor. Ama galiba Dinozor Gunter bir şekilde Evergreen'e benzedikten sonra delirdiği için tacını kaybedip ölmüş olabilir. Dinozor Gunter'ın ölümünün ardından Finn, Shoko olarak başka bir hayat yaşadı ve bu dönemde ilk kez Şeker Prensesi ile tanışıp arkadaş oldu. Burada beni rahatsız eden bir durumdan söz etmek istiyorum. Eğer The Vault yani Kasa adlı bölümü izlediyseniz orada Şeker Prensesi'nin Shoko için bir robot kol yaptığını görebilirsiniz. Ama yüzlerce yıl sonra Finn kolunu kaybettiğinde Şeker Prensesi ona şekerden işe yaramaz bir kol vermişti. Ben bu duruma biraz takıldım çünkü Şeker Prensesi çok daha iyi bir kol yapabilecek biri. Ama uzun süre yapmadı. O zamanlarda Şeker Prensesi'ni pek görmedik. Belki o dönem için Şeker Prensesi'nin yaşadığı başka bir macerayı görebiliriz. Şeker Prensesi çok daha gelişmiş bir kolu uzun zaman sonra Finn çimen kılıcı kaybettikten sonra verebildi ve onun üzerinde uzun zaman çalıştığını söyledi. Arkadaşlar aslında ben sadece Şeker Prensesi'nin bu icatlar üzerinde çalışıp yaşadığı ilginç bilimsel maceraları da bir mini dizide görmeyi çok istiyorum. Ama hala Şeker Prensesi'nin şekerden işe yaramaz bir kol vermesine kızıyorum. Acaba Finn'in şeker kolu diğer gelişmiş kolu yaparken bir süre idare etmesi için mi verdi yoksa o zamanlar gerçekten ciddi bir sorun olduğu için Finn'e kol yapacak zamanım yoktu. Ama diğer kolu verene kadar da çok zaman geçti. Anlamıyorum. Şeker Prensesi'nin en azından Shoko'ya verdiği gibi bir kol vermesini beklerdim. Neyse biz devam edelim. Bazı soruların cevapları şimdilik görünmüyor. Shoko Prenses'in kolyesini çalıp sakız topu muhafızı tarafından vurulunca Lich'in özünün olduğu akıntıya düştü ve tuhaf bir yaratığa dönüşüp Finn ve Jake'in ağaç evinin olduğu yerde öldü. Shoko'dan sonra Finn, Davy olarak bir hayat yaşadı. Zaten bu nedenle Finn, Davy adlı bölümde farklı bir kimliğe bu kadar hızlı uyum sağlamıştı. Çünkü zaten kendi geçmiş yaşamlarından birine dönüşmüştü. Geçmişte Davy öldükten sonra sonunda bizim Finn'imiz dünyaya geliyor. Finn, U'dan çok uzakta insanların yaşadığı bir dörtlü ada grubunda doğdu. Martin Mertens ve Minerva Campbell bu adada yaşıyordu ve ilginç maceralar sayesinde tanışıp evlendiler. Finn'in babası bir dolandırıcıydı ve geçmişinde yaptığı dolandırıcılık nedeniyle peşine düşenler evlerini basınca Finn ile birlikte önce evden sonra adadan kaçtı. Ancak adadan ayrılmaya çalıştığında adanın muhafız robotu Martin ve Finn'e saldırdı. Martin, Finn'i ve kendisini korumak için robotu durdurmaya çalışırken okyanusa düştü ve Finn'i kaybetti. Finn bir salın üzerinde Oğu kıyılarına sürüklendi ve bir şekilde ormana ulaştı. Muhtemelen oraya emekleyerek gitti. Finn kısa süre sonra ormanda bum bum yaparken yanlışlıkla bum bumun üstüne düştü ve saatlerce ağladı. Sonra Jake'in babası ve annesi olan Joshua ve Margaret ormanda yürürken Finn'i buldular. Margaret Finn'i alıp öptü ve onun sevgiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Finn'i evlerine götürdüler ve oğulları Jake ve Jermaine ile birlikte büyüttüler. Finn ve Jake biraz büyüyüp maceralara çıkmaya başladıktan sonra ağaç eve yerleştiler. Daha sonra Bimo, Shelby ve Neptune ile birlikte aileleri büyüdü. Hatta Jake'in ailesi çok daha fazla büyüdü ve binlerce yıl sonra Jake'in soyu hala var olmaya devam ediyor. Jake'in hikayesini anlatacağım videoda Jake'in soyunu da anlatmaya çalışacağım ve onun binlerce yıl sonra hala torunlarının yaşadığını sizlere göstereceğim. Eğer bunları anlatacağım videoyu kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Finn'in en büyük korkusu okyanustu ve onu lanetli çim kılıcı ile keserek yendi. Finn'in okyanus korkusu normal bir korku gibi değil. Karnından çıkıyor ve bir bilinci var. Bu nedenle ben onun normal bir korku olmadığını düşünüyorum. Finn'i büyüten Joshua ve Margaret gizemli şeyleri araştıran iki insansı köpekti. Finn'in de çocukken onların işleri nedeniyle bir lanete kapıldığını ve okyanus korkusuna sahip olduğunu düşünüyorum. Finn'in hayatı boyunca çok sayıda kılıcı oldu. Normal kılıç, çim kılıç, Finn kılıcı, gece kılıcı bunlardan bazıları. Kılıçları da farklı bir bölümde sizlere anlatmayı düşünüyorum. Finn maceralarının birinde Jake'e turta fırlatma şakası yapmak için mikrodalga fırın ve birkaç teneke ve elektrik devresini bir araya toplayarak Neptune'ın formunu oluşturdu. Daha sonra Neptune'a yıldırım düştü ve Neptune bozuk bir şekilde hareket etmeye başladı.
Finn onu kurtarmak için Buz Krallığı'nda güç kaynağı aramaya gitti ve Buz Kralı Neptür'ü vurduğunda enerjisiyle onu düzgün bir şekilde çalıştırmaya başladı. Finn ve Buz Kralı'nın oğlu olan Neptür daha sonra Finn ile yaşamayı seçti. Finn'in ilk sevdiği kız Şeker Prensesi'ydi ama Şeker Prensesi'nin yaşı çok büyüktü ve Finn'den sevgili gibi hoşlanmıyordu. Finn uzun zamanlar Şeker Prensesi'ni sevdi ama bir türlü mutlu olamadı. Finn çok üzüldü ve ağladığı için Jack onun için Ateş Krallığı'na gitti. Ama işler yolunda gitmedi ve Ateş Prensesi Ağaç Eve saldırmaya geldiğinde Finn onu gördü ve aşık oldu. Bir süre Ateş Prensesi ile sevgili oldular ama Finn Ateş Prensesi'ni Buz Kralı ile kavga etmesi için manipüle edince Ateş Prensesi Finn'den ayrıldı. Daha sonra Finn O'daki çoğu prensesiyle vakit geçirdi ve onları öptü ama bir şey hissetmedi. Uzun zaman sonra Finn 16 yaşındaydı ve flüt çalarken avcı büyücü ile yakınlaştılar. Ama ilişkilerinin ileri aşamaya geçtiğini henüz görmedik. Finn'in en sevdiği yiyecek Finn kekleridir. Finn kılıç ve kalemi iki eliyle de kullanabilir fakat genellikle sağ elini kullanır. Uzun yıllar boyunca Şeker Prensesi'ne yardım edip maceralara çıkar ve bu süreçte Jack ölür. Jack'in ölümü hakkında detaylı bir araştırma yapmadım. Onu Jack videosunda daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Jack'in ölümünün ardından Finn onun ölümünü kabullenmekte zorlansa da bir şekilde hayatına devam etti. Jack'in anısını yaşatmak için göğsüne kocaman bir Jack dövmesi yaptırdı ve yaşlanıp öldüğünde Ölüler Diyarı'na gitti. Onun için uygun yer 37. Ölüler Diyarı olmasına rağmen Finn gideceği yer belirlenmeden Jack'i aramak için Ölüler Diyarı'nda koşturup durdu. Sonunda çok ağladı ve onun üzüntüsünü duyan Jack 50. Ölüler Diyarı'ndan aşağı inerek Finn'e kavuştu. Arada bir sürü macera yaşadıktan sonra tekrar birbirlerine kavuşup 37. Ölüler Diyarı'na döndüler ve diğer Ölüler Diyarlarında yaşam döngülerini tamamlayarak yeniden doğdular. Finn, Penelope olarak, Jake ise Betty olarak dünyaya geldi. Bu karakterler Adventure Time'ın çizgi roman serisinde var, bu nedenle daha önce duymamış olabilirsiniz. Penelope ve Betty öldükten sonra Finn, Shermie, Jake ise Beth olarak doğdu. Shermie ve Beth, Benimle Gel bölümündeki karakterlerdi. Umarım bir gün onların da maceralarını izlediğimiz bir dizi yaparlar. Shermie olarak yaşayan Finn'in sonraki geleceğine dair bir bilgi görmedim. Ama seri var oldukça bunun devam edebileceğini düşünüyorum. Adventure Time'da kadere her zaman yer verildi. Mesela benim dikkat ettiğim kadercilik göstergelerinden ilki Finn'in kolunu kaybetmesiydi. Finn bunu ilk kez şoku olarak yaşadı. Daha sonra Puhoy bölümünde kolunu kaybedip yastıktan bir takma kola sahip olduğunu gördük. Son olarak da normal hikayede kolunu kaybetti. Ayrıca çiftlikte yaşadığı gerçeklikte de kolunu kaybetmişti. Eğer izlersek gelecekte de Shermie olarak kolunu kaybedeceğini tahmin ediyorum. Dikkatimi çeken bir diğer kadercilik işareti ise Finn ve Jake'in dünyadaki yaşamlarında hep bir araya gelmeleriydi. Finn dinozor Gunter olduğunda Jake Gunter'ın arkadaşı Nina olmuş. Finn Shoko olduğunda Jake Shoko'nun kaplanı olmuş. Finn Shermie olduğunda ise Jake onun en iyi arkadaşı Beth olmuştu. Kader onları her zaman bir araya getiriyordu. Ölüler Diyarı'nda birlikte olsalar da olmasalar da. Finn bunun dışında farklı boyutlarda da var oldu. Bunlardan birinde Finn bir çiftlik dünyasındaydı. Bir başkasında bitki, bir başkasında tuhaf Finn, bir başkasında Flynn, bir başkasında Fiona olmuştu. Ayrıca maceraları boyunca da Finn çok farklı karakterlere büründü. Bunlardan en önemlisi Davy'ydi. Finn bir kahraman olarak çok popülerdi ve bundan uzaklaşmak istediğinde kel ve bıyıklı Davy olarak çok alışmadık bir tarza sahipti. Finn bir keresinde ise Prizmo'nun güçleri sayesinde zamansızlık boyutuna 2 kere gitti ve Prizmo dünyası da ikinci kere var oldu. Ancak iki Finn bir araya geldiğinde Finnlerden biri kılıca dönüştü. Finn kılıcı uzun zaman sonra çimen kılıcı tarafından kırılınca Finn'in içindeki ruhuna bağlandı ve Fern, çimenden oluşan Finn görüntüsüyle karşımıza çıktı. Fern, Finn'in anılarına sahip olmasına rağmen içindeki lanet sebebiyle kötüydü. Finn ve Fern o kötülüğü Benimle Gel bölümünde beraber gördükleri rüyada yendiler. Ancak lanet Fern'ün vücut bütünlüğünü koruyordu. Lanet bozulunca Fern de öldü. Ama Finn, Fern tohumunu yıkılan ağaç evinin olduğu yere gömünce orada Fern çok daha büyük bir ağaç evi olarak büyüdü. Finn kılıcı da ağacın üzerinde duruyordu. Aradan yüzlerce yıl geçtikten sonra Finn, Shermie olarak yeniden yaşıyordu ve Benimle Gel bölümünün sonunda Betty ile birlikte Fern'ün üzerine çıkıp Finn kılıcını aldı. Evet arkadaşlar, Finn hakkında paylaşmak istediklerim şimdilik bu kadardı. Finn hakkında merak ettikleriniz ya da teorileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla video için beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, bay bay.